Herkese merhaba, ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara, ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bu arada umarım 2025 yılı siz dinleyicilerim için çok güzel bir sene olur. En başta sağlık olmak üzere tüm dileklerimizin gerçekleşeceği bir sene olmasını diliyorum. Umarım Türkçe ile olan yolculuğunuzda 2025 senesi sizlere daha güzel içerikler hazırlayabilirim. Şu an bu konuda çok fazla detay vermek istemiyorum. Çünkü bu konuyla alakalı ilerleyen haftalarda bir başka bölümde sizlere 2025 senesi için hazırlamayı düşündüğüm içeriklerden bahsedeceğim. Bugün ise bu içeriklerden bir tanesi olan dünyadaki öğrenilmesi en zor dillerden bahsedeceğim. Biliyorum, yeni bir dil öğrenmek gerçekten emek isteyen bir şey. Bugün sizlere detaylı olarak toplam 4 adet dilden bahsetmek istiyorum. Zorluk derecelerini anlatırken daha çok bir dilin alfabetik yapısı, grameri, lehçesi, telaffuzu gibi konulardan bahsedeceğim. Belki de şu anda sizler bu dillerin konuşulduğu ülkelerden birinde yaşıyorsunuz. Kim bilir? Bakalım Türkçenin bu sıralamadaki yeri nerede acaba? Hazırsanız ve yerinizi aldıysanız işte tüm bu soruların cevaplarının yer aldığı yeni bölüme başlayalım isterseniz. Listemizin ilk sırasında hepinizin de tahmin edeceği gibi Çince var. Mandarin, Çin'in resmi dili ve dünyada yaklaşık 1,3 milyar insan tarafından konuşulan en yaygın dildir. Çin'in yanı sıra Tayvan ve Singapur gibi ülkelerde de resmi dil olarak kullanılır. Dilin zor olmasının en önemli sebeplerinden biri tonlaması ile alakalıdır. Çince'de tonlama çok önemlidir. Mandarin Çincesinde bir kelimenin anlamı hangi tonda söylendiğine bağlı olarak değişmektedir. Toplam 4 adet temel tonlama bulunmaktadır. Dilin zor olmasının bir başka sebebi ise yazı sistemi ile alakalıdır. Çince alfabetik değil, ideografik bir yazı sistemine sahiptir. Modern Mandarin'de kullanılan 3000 ile 4000 arası karakter vardır. Ancak toplamda 50.000'den fazla karakter bulunuyor. Tahmin edeceğiniz gibi her karakteri tanımak, yazmak ve anlamını ezberlemek oldukça zaman alır. Gelelim dil bilgisi konusuna. Fiil çekimleri yoktur mesela. Fakat cümle yapısı ve kelime sırası çok önemlidir. Bir diğer zorluk ise Çince'de çok fazla eş sesli kelime bulunur. Örneğin şi sesi 20'den fazla anlamda kullanılabilir. Çince'nin bir başka zorluğu ise zengin ifade ve deyim kültüründen kaynaklanır. Deyimler genellikle 4 karakterden oluşur. Kökenleri eski edebiyata dayandığı için anlamını kavramak oldukça zordur. Listemizde 2 numarada yer alan Arapça ile devam edelim isterseniz. Arapça dünya genelinde 25'ten fazla ülkenin resmi dili ve yaklaşık 310 milyon insanın ana dilidir. Arapçanın zor olmasının bir sebebi 28 harften oluşan Arap alfabesiyle yazılıyor olmasıdır. Bu alfabe Latin alfabesinden tamamen farklıdır. Bir diğer zorluğu ise sağdan sola doğru yazılmasıdır. Harfler kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunduğu yere göre farklı şekilde yazılabilir. Bu da tahmin edeceğiniz gibi yazma ve okuma öğrenimini zorlaştırabilir. Arapçanın zor olmasının bir sebebi de gramer yapısıyla alakalıdır. Örneğin fiil çekimleri oldukça karmaşıktır.
Fiillerin kökleri genellikle 3 harften oluşur ve bu kökten yüzlerce farklı formda kelimeler türetilebilir. Bir diğer önemli zorluk ise çoğul yapmak ile alakalıdır. Bu dilde çoğul yapmak Türkçe veya İngilizce'deki gibi belirli bir kurala bağlı değildir maalesef. Hatırlatma yapmam gerekirse Türkçe'de ler veya lar eki ile kolaylıkla çoğul yapılabilir. Fakat Arapçada bu şekilde bir kural olmadığı için genellikle ezber yapılması gerekir. Arapçanın bir diğer zorluğu ise lehçesiyle alakalıdır. Arapça, standart modern Arapça ve çeşitli yerel lehçeler olmak üzere 2 ana gruba ayrılır. Buradaki problem, lehçelerin standart Arapçadan oldukça farklı olması ve kolay anlaşılır olmamasıdır. Bir diğer zorluk kategorisi ise Arapçanın telaffuzu ile alakalıdır. Arapçada Türkçe ve Batı dillerinde bulunmayan bazı harfler bulunur. Örneğin ayn, ha ve sat gibi seslerin doğru telaffuzu çoğu zaman zor olabilir. Listemizde Arapçadan sonra sırasıyla Korece, Japonca ve Rusça gelmektedir. Ben ise şimdi sizlere 6. sırada yer alan Macarcadan bahsetmek istiyorum. Macarca, Macaristan'ın resmi dili olup yaklaşık 14 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Macarca benzersiz dil yapısı, karmaşık çekim sistemi ve çok sayıda ek kullanımı nedeniyle zor bir dildir. Çoğu Batı Avrupa diliyle ortak bir kelime kökeni ve gramer yapısı olmadığından öğrenilmesi oldukça zordur. Macarca'da fiiller, isimler ve sıfatlar çok sayıda ek alır. Şimdi daha iyi anlamanız için Türkçeden bir örnek vermek istiyorum. Örneğin haz ev demekken hazban evde demek oluyor. Hazbol ise evden anlamına gelmektedir. Son olarak hazhoz ise eve anlamına gelmektedir. Macarca Türkçe gibi eklemeli bir yapıya sahiptir. Türkçedeki gibi kök kelimeye ekler eklenerek uzun kelimeler oluşturulabilir. Ancak bu yapı Türkçeden daha karmaşıktır. Bir örnek verecek olursak, baratayımlak kelimesini ele alalım. Barat kelimesi arkadaş demektedir. Baratayım kelimesi ise arkadaşlarım anlamındadır. Son olarak baratayımlak kelimesi ise arkadaşlarıma anlamındadır. Macarca'da vurgu ve ses sistemi çok önemlidir. Macarca'da kelime vurgusu her zaman ilk hecede yer alır. Ünlü uyumu çok önemlidir ve yanlış ses kullanmak kelimenin anlamını değiştirebilir. Macarca'nın bir diğer zorluğu da diğer diller ile az sayıda ortak kelime bulunmasından kaynaklanır. Son olarak Macarca'nın bazı ifade kalıpları ve deyimleri Batı dillerine göre farklı düşünce yapısını yansıtır. Bazı ifadelerin anlamını doğrudan çevirmek çoğu zaman zordur. Macarcadan sonra 7. sırada İzlandaca ve sonrasında benim de öğrenmeye çalıştığım Yunanca geliyor. Son 2 sırada ise Farsça ve Türkçe yer alıyor. Sizlere şimdi Türkçe öğrenmenin zorluklarından bahsedeceğim. Siz Türkçe öğrenen dinleyicilerim eminim biraz sonra anlatacağım bu zorluklarla çok sık karşılaşıyorsunuzdur. Lafı fazla uzatmadan başlayalım isterseniz. Az önce Macarca'da anlattığım gibi Türkçe'de de sondan eklemeli bir dildir. Örneğin bir ev kelimesinden evler, evlerimiz, evlerimizden ve evlerimizdenmiş kelimeleri türetilebilir. Her kelimenin anlamı diğerlerinden farklıdır. Bu yapı özellikle eklerin sırasını ve anlamını doğru kullanmayı öğrenmek isteyenler için zorlu olabilir. Bir başka önemli konu ise ünlü uyumu kuralı ile alakalıdır. Büyük ve küçük ünlü uyumu diye adlandırdığımız 2 kural vardır. Eklerin kelimenin köküne uygun şekilde ses uyumuna göre değişmesi gerekir. Örneğin okul kelimesi okulda, ev ise evde şeklinde söylenir. Türkçenin bir diğer zorluğu ise zengin zaman ve kip sisteminden kaynaklanır. Türkçede fiillerin çok sayıda zamanı ve kipi vardır. Örneğin gelirim geniş zaman ifade ederken geliyorum şimdiki zamanı ifade eder. Geldim ile geçmiş zaman ifade edilir.
Türkçe'de zengin kelime türetme sistemi vardır. Aynı kök üzerinden farklı ekler ile farklı kelimeler türetilebilir. Örneğin yaz kökünden çeşitli ekler eklenerek sırasıyla yazı, yazmak, yazıcı, yazışmak ve yazdırmak kelimeleri türetilebilir. Türkçe'de kelime sırası esnektir aslında. Ancak anlam ve vurguya göre cümlenin anlamı değişebilir. Örneğin kitabı ben okudum cümlesinde vurgu ben üzerindedir. Ben kitabı okudum ise normal cümle yapısıdır. Ayrıca Türkçenin zor olmasının bir diğer sebebi ise kültürel ve deyimsel yapılardan kaynaklanır. Türkçe'de çok sayıda deyim ve atasözü vardır. Bunları kelime kelime çevirirseniz anlamını yitirebilir. Birkaç tane örnek vermem gerekirse. Kafası karışmak, zihinsel olarak kararsız kalmak anlamındadır. Eline sağlık ise bir işi güzel yapan kişiye teşekkür etmek için kullanılır. Bu tüm zorluklara rağmen Türkçe kuralları öğrendikçe oldukça mantıklı ve tutarlı bir dildir. Sonuç olarak her dilin kendine özgü bir güzelliği ve zorluğu vardır. Öğrenilmesi zor olarak kabul edilen diller bize sadece dil bilgisi ve kelime hazinesi değil, o dili konuşan toplumların kültürü, tarihi ve dünyayı algılayış biçimi hakkında eşsiz bir bakış açısı sunar. İster tonlama sistemiyle sizi zorlayan Çince, ister eklemeli yapısıyla kafa karıştıran Türkçe, ister karakter sistemiyle büyüleyen Japonca olsun, her yeni dil bizi farklı bir dünyaya davet eder. Unutmayın, bir dili öğrenmek zorluklarına rağmen inanılmaz bir yolculuktur ve her adımda ufkunuzu genişletir. İşte şimdi bu bölüm hakkındaki görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 90 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 12 dilin altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.